Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Japonya'nın güney kısmında denizdeyiz. Tam sezon açılmadı. Momichi Seaside Park'tayız. Japonya'nın güney kısmındayız. Hayatta değişmeyen tek şey Japonlardır arkadaşlar. Değişim değildir. Tokyo'dan Japonya'nın güneyine uzanan yolculuğumuz Bubble Tea ile başlıyor. Haneda Havalimanı'na gidiyoruz. Doğum günüm vardı. Teşekkürler canımın içi. Fukuoka'ya ikinci ana şehrimize gidiyoruz. Hem ana babamıza vakit geçireceğiz. Hem iş hem gezi eğlence. Yaz ayında Cem Kum'la beraber her gün Japonya'da bir şey paylaştığımız yerlerde bugün Fukuoka'dayız. Daha Tokyo'da gideceğiz. Otobüsümüzün kapısı açılsın, gideceğiz. Ben doğum günü kutlamayı 33 sene önce bıraktım. Doğduğumda bıraktım. Tamam dedim, dünyaya geldim. Bugün benim doğum günüm dedim, bitti. Güzel bir şey bulmuş olabilirim ha. Vallahi abi bizi erken getirdi. Ana babamıza, kayınvalideye, kayınpedere ufak bir hediye götüreceğiz. Ben direkt girdim, gözüme bunlar çarptı. Dedim bunlar sever. Yılan balıklı onigiri tarzında bir şey. Güzel bir işleyişi var. Japonya'daki hediyelik eşya yerinde genellikle kadınlar, kızlar çalışıyor böyle. Ana, bu bagaj sistemine bak, ben ilk kez gördüm. Japonya'nın kendi hava yolu var. Self servis mi bu? Bunlar yeni mi oldu ya? Şuradan kendi bagajını kendin gönderiyorsun. Çalışanlar da sana bakıyor. Ama çalışan da var. Neyden neyi şey yapmışlar onu tam çözemedim. Şöyle atıyorsun, gönderiyorsun. Çalışan da yardım ediyor. Japonya'nın kendi hava yolu genelde pahalı oluyor ya. Anlamsız bir şekilde pahalı oluyor. Check-in'imizi yaparım, hemen buradan giderim. Pikachu komiser. Biz biraz daha sakin bölgeden gelmemize rağmen trafik yoktu. Shinjuku hep kalabalık. Çıkış saatlerinde özellikle. Ama yoktur genelde. Tokyo gibi büyük bir metropol, dünyanın en kalabalık metropolünde bile trafik 1 saat 2 saattir genel olarak. Bu da güzel bir şey. Biz buradan içeriye doğru giriyoruz. Haneda Havalimanı ile ilgili bir şey var. Dünyada uçakların en az geciktiği havalimanları listesinde Haneda 1. sırada duruyor. Şehir merkezine de böyle 20 dakika, 30 dakika yakındır Tokyo'da. Narita 70 küsür kilometre olduğu için biraz uzaktır. Yani size uygunsa Haneda Havalimanı'nı tercih edebilirsiniz. Ben buradayken uçan araba testi mesti olmuştu. Sky Drive diye bir şey var burada, yer var burada. Uçan araba testi falan yapmışlardı. Market bile var içinde. Daha ne olsun? Al bir tane al. Ben de yiyeceğim. Tunalı mayonezli ekliyoruz. Etli, yeşil soğanlı. Bunun görüntüsüne bak ya. Animelerden fırlamış bir görüntüsü var. Yosun yapraklıdan ziyade bu onigiriyi daha çok sevdim. Güzel getirdi. Biraz türbülansa girdi ama iyi getirdi. Buradan Hakata merkeze geçiyoruz. Oradan sonra da Shinkansen'le biraz daha yolumuz var. Hakata'ya geldiğimiz hemen ramenlerden, udonlardan belli oluyor. Şöyle oturalım. $20 2 kişi. Aile her şeyi de yem.
Bugün Japon ana babamızla güzel bir gün geçirdik. Kamera kapalıyken off stream beraber vakit geçirdik. Güzeldi. Yarın benim doğum günümde değişik şeylerde görüşeceğiz. Terledim abi evde. Yani nefes alırken bile terliyorsun burada. Bir başka gün Japonya'da. Japonya'nın güneyinde. Bugün benim doğum günüm. Yaş 33. Fukuoka'da girdik. Sabah 7. Kayınpeder her gün 6'da kalkıyor. Kayınvalide böyle 5-6 gibi kalkıyor. Pilavlar hazırlanıyor. Aşağı bir indim. Uskumru sabah. Yakisoba yapıyor. Babamız Sampo'dan önce bir yiyecek onu. Ufak bir ilacı var. Onu içecek. Salata, pilav. Bir Japon gibi ben de güne başlamak istedim. Tabii uskumru yiyemiyorum sabahın 7'sinde de. Yaşlandık ya. Bir yaşımıza daha girdik. Instagram'dan da gece 12'yi geçince bana mesaj atan takipçilere teşekkür ediyorum. Bu kadar kemik kitle olmaz ya. Eşim kutladı. Bir baktım mesajlar falan geldi. Teşekkür ediyorum. Dünyanın bir ucunda kendine hayat kurmaya çalışan bir kardeşiniz olarak ki benim gibi bir sürü genç arkadaşımız görüyorum mesajlar atıyor. Geliyorlar burada hayat kurmaya çalışıyorlar. İlk başları zordur. Başları zordur ama sonra alışınca çok güzel bir ülke haline geliyor Japonya. Biraz soğuk suya girmeye benziyor. Önce bir giremezsin. Oo dersin sonra hadi gelin dersin. Biz Sampo'ya gideceğiz sabah yürüyüşüne. Ondan sonra bana bir pasta almışlar. Onu bir kutlayacağız. Cevkun bugün 33. yaşına girdi. Kanal daha da yaşlandı. Yani sevdiklerinizle olduğunuz sürece çok bir sorun yok diye tahmin ediyorum ya. Ama ben 33 sene önce kutlamayı bıraktım. Doğdum dedim tamam artık bu kadar. Ülkenin poşeti bile gülüyor arkadaş ya. Ulan bu hastane poşeti mi? İlaç poşeti sanki. Japonya'nın güney kısmındayız. Fukuoka'dayız. Bugün sizi Dazaifu Temmango'ya getirdim. Kamera arkasında makyajdan, saçtan, baştan, her türlü kıldan, tüyden sorumlu canımın içi var. Hoş geldin. Fukuoka benim şehrim, adım Orum. Girişi yapalım. İçeriye bir girişi yapalım. Dazaifu aslında burası şehir. Fukuoka eyalet. Shinto tapınağına giden yolda bak Tori kapılarından geçeceğiz. Şöyle bir yolu kapatmayalım. Arabalar geçsin. Öyle bir sıcak ki, öyle bir nem var ki anlatamam size. Konnichiwa. Böyle de hitotsu onegaishimasu. Bir nakit alıyorlar, bir de PayPay alıyorlar. Kart almıyor abi. 1000 yenimizi verdik. Ama o ichigo çilekli böyle jelimsi bir şey gibi gözüküyor da bakalım ne gelecek. Arigatou gozaimasu. İlk atıştırmalığımızı aldık. Bunun adı bir daha söyle ama ne kadar alengirli bir adı var bunun ya. Amao. Bakın jelimsi bir şey. Hiçbir bilgim yok. Daha önceden yemedim. Aa. Jöleli, çilekli. Düz bildiğiniz çilekli dondurma. 500 yen. 神様だから、冬のテストの前に来るからさ、だいたい1月とかだもん。来るの。 Anlatıyor. Bir bilseniz neler anlatıyor. Ha, canım sen de yiyorsun. Ozo. Sakura hanımefendiler burada geliyorlar. 500 yene alıyorlar jelimsi bir şey. Ben pek bir şey anlamadım. Puanım 10 üzerinden hadi 40.005 olsun. Çok bir tat da gelmedi. 500 yen ilk başta çarptılar bizi diyebilirim ama ünlü. Kızlar seviyor. Kyushu bölgesi Japonya'nın güney kısmı diyeyim. Yemekleri güzel. Hem iş için geziyoruz, hem video çekiyoruz, hem ana babamızın yanına geldik buralarda. Yemekler, tatlar Tokyo'dan daha lezzetli açıkçası. Tabii Hokkaido'yla karşılaştırmayayım. Oralar en lezzetli yerde. Buraya gelirseniz bol bol yiyin. Canım hiç ha gayret. Hadi ye bitir ya. Sen buralısın. Yesin. Özellikle yaz aylarında buraya geliyorsanız şemsiye Japonya'da olmazsa olmaz. Japonların olmazsa olmazı. Şemsiyeniz olsun derseniz burada 10-12 dolara açacağım mı abla? こんにちは、いらっしゃいませ。どうぞネットがあります。骨がストロングになっております。 Rüzgara karşı dayanıklı. 30 dolara geliyor. Japonya'ya gelip de böyle şemsiye alan bayağı bir misafirim olduğu için gösteriyorum ben de. İçinizin açılmaması imkansız. Anneye alalım bir tane. Eşimi Türkiye'ye getirdiğimde yağmur yağdığında çoğu insanın şemsiye kullanmadığını gördüğünde şöyle bir şey dedi. Ülkede şemsiye satılıyor değil mi demişti. İnce detaylara baksana. Ama bu güzelmiş ya. Japonya sokaklarında güzel gider. İçerisinde tatlı fasulye var. Bir tane deneyelim. Buraya kadar gelmişiz. Tutsu. Buraya gelirseniz yanınızda ya nakit olsun ya da PayPal olsun arkadaşlar.
Mochimiz ama çok şık bir yer ha. Vallahi çok şık bir yer. Harika. Oo, Atsui. Bunun içerisinde tatlı fasulye var. Hamur babaannemin köyde yaptığı hamur kokusuyla aynı. Enteresan bir böyle bir maya kullanıyor olabilirler. Bizim Anadolu'daki yapılan hamurların kokusuyla aynı. Tek kişi geliyorsanız bu çok ağır gelebilir. Ama bu kışın çok iyi gider. Japonlar genellikle tatlı fasulye, tatlı patates, kestane çok tüketiyorlar arkadaşlar. Şöyle bir şey. İşte bir hamur içerisinde de alabildiğine tatlı fasulye yani anko var. Ama yemesi gerçekten zor. Hem sıcak. Japonya'nın çoğu yerinde bu tür atıştırmalıkları denediğim için buna puanım 10 üzerinden 6 diyeyim. 6. Benim kritik şeyim yukarıdadır. Zor beğeniyorum açıkçası. Şu bolluğa baksana içine ya. Japonya nemli bir ülke olduğu için herkesin çantasında şemsiye, mendil, küçük mendiller vardır. Beyaz Turkları Japonların uzun yaşamasının sebeplerinden. Bunlar Hakata'nın figürleri. Evin bir köşesine koyuyorlar. Mutluluk, huzur getiriyor, şans getiriyor. Ama bir tık burada fiyatlar pahalı gibime geldi ya. Nem. Nem inanılmaz. Darumanların hikayesini anlatayım. Dileğinizi diliyorsunuz, sağ gözü boyuyorsunuz, bir köşeye koyuyorsunuz. Dileğiniz gerçekleşirse sol gözü boyuyorsunuz, daha sonra bunu yakıyorsunuz. Böyle bir inanış var. Her zaman diyorum Japonlar dindar değil, batıl inancı yüksek olan insanlar. Hepsi Ghibli ile Hayao amcayla alakalı ya. Ne kadar tatlı ya. Hayao Miyazaki amca bizim komşumuz bu arada. Onun sokağında da böyle bir video çekeceğiz. Belki denk gelirse kırmazsa bizi. Birkaç dakika katmak istiyorum videoda. Çok zor birisi kendisi. Fiyatlar 10 dolar. 10 dolar. Spagetti gibi gördüğünüzün hepsi kestane. Kestane çok büyük ama tıkar. O fasulyeyi önce yerseniz daha bir tatlı yiyeceğinizi zannetmiyorum. Şöyle sodalı modalı bir şey alalım ya. Bak Kyushu Limited diyor. Pirinç keki, rice cracker diye geçiyor bunlar. Bunlar biraz taş gibi ya. Buraya biraz aç gelmek lazım. Bunları atıştırmalık olarak yanınızda alabilirsiniz. 4 dolar. Buranın fiyatlarına göre bir 100 yen pahalı diyebilirim. Suika geçiyor bu arada. Kıtlıktan gelme şeyler bu rice crackerler de. Burada erikli var, biberli var. Shiosara da. Japoncayı da söktük ya. Arigato gozaimasu. Temeli pirinç, kraker. Bunları kızartıyorlar. Tuzlu, şoppay. Yani 190 yene göre buna biraz puan vereceğim. Bugün puan usulü gidelim. 10 üzerinden 6 verebilirim. Turist olarak gelseydim 7 de 8 de verirdim de. Kamera Allah'a emanet böyle geziyor. Uçan kuşları çekiyor. Kyushu'nun haritası, bu bölgenin haritası. Hadi kampay. Şu. Atıştırmalıkları bir tık daha böyle lezzetli beklerdim. Bir tık böyle hayal kırıklığı oldu ama gerçek, doğal neyse onu söyleyeyim. Japonya'yı dediğim gibi çoğu yerini gezmiş, tatmış biri olarak söylüyorum. Hani karşılaştırma yapabileceğim çok fazla gece gidecek var. Yazın güzel gider de ben pek beğenemedim ya. Yani marketten de bir şansı olurmuş. Bilek vanilya. Bu ne ya? Bunu kömürden mi yapıyorlar? Bambu kömüründen yapılmış dondurma. Bunu deneyelim mi? Takesumi. Takesumi değil, Hitotsu. Merak ettim ya. Daha önce yemedim ya. Bambu kömürü ne alaka? Yani ayaküstü bir 2000 yenlik falan olduk herhalde. 10-15 dolarlık olduk. Para gidiyor. Bir de bir tane alıyoruz ya. Buraya gelip o bambu kömürünü yemezsek olmaz. Bunlar var ya birayla çok iyi gider. Kayınpeder öğleden itibaren başlıyor içmeye. Arigato gozaimasu. Bambu kömür haline getirmişler ve bunu dondurmaya dökmüşler. Neden böyle bir şey yapma ihtiyacı duyduklarını nasıl diyeyim? Ya bir bambu ülkesi burası, ada ülkesi. Bambuyu seviyorlar. Bir tadına bakayım. Çok bir tad alamadım. Yani gözümü kapatayım. Bak gözümü kapattım. Bunun bambu kömüründen yapılma bir dondurma olduğunu hissetmedim. Mesela o tatlı fasulye açıkçası yemesi zor. İlk başta o jelli melli çilek de bir tık böyle yemesi zor. Bunu yiyince her yeriniz simsiyah oluyor. Puanım 10 üzerinden 5. Ana yerimize doğru gidiyoruz. Vallahi dükkanının önünü bizdeki gibi esnaf gibi su döken insan da gördük. Bir Japon.
Senede 5 milyon turistin, insanın geldiği yer. Sensoji Tapınağı, Japonya'nın en kalabalık yerlerinden olan Sensoji Tapınağı'da 30 milyon insan geliyor. O yüzden biraz zayıf kalmış diyebilirim yani. 10 tane dükkan var, hepsi Omega Mochi yapıyor ya. Kişi de ne bileyim farklı bir şey koysun. Sugawara no Michizane bir eğitim tanrısı olan, sonradan tanrı olan, normal insan olup da şair olup da tanrı olan insan bile göreceğiz şimdi. Shinto tapınağına doğru gidelim. Tenjin Sama Dori. Dori cadde. Tenjin Sama da göklerin yüce tanrısı. Göklerin ruhu tanrısı, o anlama geliyor. Burada abdest yeri yok mu? Direkt hemen bizi girişte Ushi karşılıyor. Ushi Japonca'da öküz arkadaşlar. Onun hikayesini anlatacağım. Rivayet odur ki tapınağa adanan Sugawara no Michizane. Tam büyük öküzün orada yapalım diyor. Tamam, sen bilirsin. Daha büyük öküz varmış da. İçeriye girelim. Böyle tori kapılarından geçerken hafif böyle eğilip geçebilirsiniz. Biliyorum canımın içi. Biz de deriniz, biliyoruz. Böyle geziyor. Anlatıyor, şöyle geziyor. Burası geçmiş. Bizde bir küfür vardır, senin geçmişin. Burası işte o geçmiş. Ondan sonra şimdiye geliyoruz. Geçmişten şimdiye geldik, sonra geleceğe. Dazaifu Tenmangu, Japonya'nın eğitim tanrısı Sugawara no Michizane adına yapılmış hem tarihi hem de manevi açıdan çok önemli bir Shinto tapınağı arkadaşlar. Geçmişten şimdiye, geleceğe doğru gidelim. Burası bu arada çok kalabalık oluyor. Sıcaktan dolayı aslında fazla insan yok burada, onu söyleyeyim. Etrafta çok fazla Çince, Korece duyacaksınız. Buradan günübirlik Kore'ye gidip gelenler de var, seyahat edenler de var. Çinliler de buraya ülkeden yakınlığından dolayı çok gelip gidiyorlar. Enteresan bir bilgi vereceğim. Japonya aslında bireysel bir ülke arkadaşlar. Bu insanların dinine de yansımış. Kitapta olan şeyi hayatlarına uyarladıkları için burada enteresan bir batı inanç var. Çift olarak gelen biri, biz canım içiyle buraya 2 kere falan geldik ama çift olarak gelenlerin ayrılacağını, birbiriyle ilişkisi olup da gelenlerin ileride ayrılacağına dair böyle bir inanılış var. Bu da buranın enteresan bilgilerinden. Eski buranın yaşayanları öyle şeyler söylüyor açıkçası. Japon bahçelerinde genelde uzun yaşamı temsil ettiği için kaplumbağalar görülür. Bir aile fazla görülür. Bazı dükkanların önlerinde böyle kaplumbağa figürü görürseniz bilin ki o dükkan eski. Saru. Saru gelmiş bak. Gel Japon maymununu çekelim, ondan sonra bu yerden yürürüz. Japonya'da her gün bir festival. Dileklerini yazıyorlar. Böyle tabii kutsal bir yer olduğu için asıyorlar. Herkes dileğini yazıyor. Genelde hep çocuklar yazmış ya. Karpuz gibi giydirmiş maymunu ya. Hadi abi. Ha gayret. Güzel. Güzel bir görüntü var. Tapınağa bak ya. İnsanlara sözde ayırıyor. Batıl inanç var ama böyle şeyleri koyuyor. Bu bildiğin evliliğe işaret. Biz evli olmasak, buraya çift olarak gelsek ki geldik. İnsan evlenir burada yani. Aşık olur buraya. Kağıt. Bildiğin kağıt. Bu bildiğin plastik. Asıl şeyi bu çıkarıyor. Bu da plastik. İnsanlar eski omomurileri, dualarını buraya atıyorlar. Onlardan çıkıyor. Senelik Shinto abdesti alacağım. Gel. Ağzınızı çalkalayın. Ne oldu lan? Su bitti. Ulan geldiğim yeri kuruttum sandım ha. Yaş. Bismillah. Ama bu ne sıcak ya. Bu Sugawara no Michizane'nin mezarı ana salonun altında. Öküzle olan bağlantısı o arkadaşlar. Anlatacağım. Büyük öküz nerede? Ben Tokyo'dan kalkıp geldim buraya öküz tanıtmak için. Hikaye şu. Sugawara no Michizane ölüyor.
vefat ediyor. Öldükten sonra tabutta taşıyorlar. Bir yere götürüyorlar ya. Öküz taşıyor bunu. Öküz bir yere kadar geliyor. Geldikten sonra öküz orada tık diye çöküyor. İnsanlar da bunu bu ruh, bu yer burada kalmalı diyor. Aslında bu Honden dedikleri tapınağın ana yerinin altına mezarı inşa ediyorlar. Öküzün de böyle bir hikayesi olduğunu düşünüyorlar. Bu ilki. İkinci hikayesi ise hastalıkları iyileştirdiğine inanıyorlar. Şöyle inanıyorlar. Siz şimdi bu hayvanın neresine dokunursanız oranız sizde şifa buluyor. Ama kendinizden de dokunmanız lazım. Örnek veriyorum. Genelde bunda kafasına dokunuyorlar. Şurada bak aşınmış. Zihni açsın diye. Zihni açtık böyle açıldı ya zihniniz. Kendi kafanıza böyle getiriyorsunuz. Ayağınız mı ağrıyor? Şöyle ayağınıza dokunuyorsunuz. Şöyle ayağınıza dokunuyorsunuz. O size geliyor. Böyle inanışlar var. Bunu yapan genelde böyle yapıyor. Sugawara no Michizane aslında bilge bir kişilik. Yokluktan çalışarak sarayın en üstüne kadar gelmiş. Heian döneminde enteresan bir hikayesi var. Yükseldikten sonra bu Fujiwara klanındakiler, ailesindekiler bunun önünü kesiyor. Zaten bunu gönderen de sürgüne getiren kişi öldükten sonra o da ölüyor, vefat ediyor. Öldükten sonra da buralarda çeşitli doğaüstü olaylar oluyor. İmparatordan bazı kişiler ölüyor. İmparatorluk sarayından işte ailelerden bazı kişiler ölüyor. Fujiwara'dan, ailesinden. Bilge kişiliğin böyle öfkeli bir ruh olduğuna inanıyorlar. Burada tapınağı inşa ediyorlar. Enteresan bir şey daha vereyim. Japonya'da Eğitim Bakanlığı, bayağı bildiğiniz Japon Milli Eğitim Bakanlığı belgeli olarak Tanrı diye yazmış. Normal insanı Tanrı diye yazmış. Tenjin Sama diye. Enteresan bir şey. Yani Japon geliyor burada öküzün başını elleyerek kendine böyle zihni açması için şeyler alıyor. İlginç değil mi? İlginç. Biz de geldik öküzün başını elledik. Ya bura eski dönemde ben biraz tarihi seviyorum açıkçası. Japonya'yı benimle beraber gezmek isterseniz rehber turlarda da bayağı tarihle ilgili bilgiler veriyorum. Bu Heian döneminde bu Kyushu bölgesinin ana yeri aslında. Politik açıdan da burası önemli bir konuma sahip. Din ve devlet işleri biraz beraber yürümüş buralarda. Feng Shui'ye gezdirdiğim misafirler de bayağı inanan, eden, hayatını ona göre çevreleyen misafirlerim, Türkiye'den gelen misafirlerim vardı. Burası da Kyoto'nun bazı yerleri de Feng Shui'ye göre düzenlenmiş. Arkada genelde böyle bir dağ olur. Ön tarafta su. Arka böyle korunaklı bir yer su. Su zaten bereket demek. Feng Shui'ye göre düzenlenmiş. Bu da enteresandır. Elini 2 kere şaklatıp ruhu çağırıyorlar. Dua ediyorlar. Defteriniz varsa burada hattatlar var. Japon hattatları. Tapınağın adını, tarihini, mührünü basıyor. Ben buradan bir goşuyun alayım. Kağıda yazılmış olanı alayım. Merkezden buraya bir yarım saatte geliniyor. Hakata merkez desek, indisi, bindisi, çıktısı derken yarım saatte geliniyor. Yolunuz eğer Fukuoka'ya düşerse ki buralar biraz turistik yer değil açıkçası. Tokyo, Osaka, Kyoto, Nara, işte Hiroşima, Fuji derken buralara genelde böyle 2 haftadan fazla zamanınız olursa kaldı ki alternatif şehir olarak gelebilirsiniz buraya. Tavsiye ederim. 2 gün, 3 gün kalın ama. Günübirlik pek bir şey anlamayabilirsiniz. Bir 3 gün kalıp Fukuoka'da yerel yaşamı çözebilirsiniz buralarda. Biraz güney kısmında. Hani buradan Güney Kore'ye geçebilirsiniz. Okinawa'ya geçebilirsiniz feribotla. Güney Kore'ye de giden var. Aklınızda olsun. Güzel bir alternatif rota olabilir sizlere. Shinkansen nerede o Japan Rail Pass alma şeyiniz varsa Fukuoka'ya gelin. İşte Tokyo, Osaka, Kyoto, Nara'sı, Fuji'si, Hiroşima'sı Fukuoka yaparsanız bir hafta parasını çıkarıyor. Evet, fiyat 2 katına çıktı. 4-5 taneden farklı başka fazla şehre giderseniz parasını çıkarıyor. Kafasına da süreyim. Devam edelim. Tori kapılarından çıkmadan şöyle bir eğilelim, selamı verelim. Japonya'daki kızlar, kadınlarla ilgili, giyim kuşamı ile ilgili bir şey söyleyeceğim size. Çok fazla açık giyinen, mesela göğüs dekoltesiyle dışarıda gezen göremezsiniz. Yaz ayında bile olsa zaten güneşten kaçmak için her taraflarını kapatıyorlar. Güneş ışınlarının kendine zarar verdikleri için. Genelde kıyafetler yaza uygun şeyler. Yani dünya üzerinde giyime, kuşama bayağı bir para harcayıp güzel giyinen insanlardan diyebilirim Japonlar için. Şef bizi bir Tenjin'e tükür ya. Takashi abi bizi Tenjin'e tükür. Şu Fukuoka'nın en büyük alışveriş merkezine geldik, Kanal City'ye.
Biraz alışveriş yapalım. Japonya'nın güney kısmında insanlar ne alıyor, ne giyiyor, kaç paraya elimden geldiğince göstereceğim. Tokyo'da, Osaka'da, Kyoto'da, işte Fukuoka'da herhangi bir şehirde fiyatlar aynı mı, farklı mı? Güzel bir kanal. Cem kanalı Japonya'yı geziyor. Biraz böyle bir beni teşvik edin. Abone olmayanlar abone olursa sevinirim. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat. Bayağı bir dükkan varmış burada. Bu Gundam Base neymiş? Galiba burada limited edition ürünler falan satılıyor. Yani Yokohama'daki o Gundam yerini de kapattılar. Oha güzel gözüküyor. İçeriye girerken yüz taraması aldılar enteresan şekilde. Bazı ürünleri ben Tokyo'da da görmemiştim. Video çekimine yasak dedim. Japonya'da neredeyse hiçbir dükkanda video çekimine izin verilmiyor arkadaşlar. Gundam'ın bir parçasını buraya koymuşlar. İnanılmaz bir hobi çeşitliliği var Japonlarda. Aa, ne kadar büyük. Arigato gozaimasu. Shinjuku'da da yeri vardı. Çekemedim. Kısmet Fukuoka'yaymış valla. Ne güzel ayakkabı yapmışlar ya. Galatasaray'ı bulalım. Adidas çok güzel formalar yapıyor günlük hayatta giymek için. Maalesef bizim kulüplerinin sıkıntısı şu. Günlük hayatta giyilebilen formalar maalesef çıkaramıyorlar. Ne kadar gözü hoş geliyor değil mi? Alırsın. 100 dolara. O %30 indirim. Japonya'ya gelecekseniz biraz bedeninizden bir tık büyük alın. Ben bunu bir deneyeceğim. Bak Galatasaray'ı buldu Galatasaray'ın. 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 This is my sporting team Galatasaray. Turkey. Osimhen. Osimhen. Direkt buldu. Old jersey. Elin Fukuoka'sında Osimhen'i bilen biliyor da Galatasaray'ın formasını giyen çocuğu da gördük. Bak dikkat ettiysen ne Fener var ne Beşiktaş var. Bunu da bir deneyim. Bu 50 dolar. 50 dolara geliyor. %30 indirim varmış. Daha güzel oldu. 50 dolara geliyor ha. Bunu alalım. Ben bunu giyerim. Dışarıda kullanmalık çok güzel bir şey. Bizim forma da burada. Bir de bir öneri yapacağım. New Balance'ın yazlık ürünleri güzeldir. Büyük ihtimal Türkiye'de bazı ürünler yok. Türkiye'den pahalı bir şey de yok. Ucuzmuş da. Bunlar 45-46 dolar. Formayla aynı. Bakalım bir Arsenal forması. 2 tane New Balance üst aldık. 110 dolarlık olduk yine. Şu Jordan'lar ne kadarmış? 100 dolar. Ya, güzel tatlı ayakkabılar ha. 90 dolar, 100 dolar. Festival aletini sergiliyorlar. 500 yen vererek dünyanın en pahalı coin'iyle şu 400 dolarlık Jordan'ı almaya çalışıyorum. Chucky. Gözlükler ne kadar? Gözlükler 9.000 yen, cam çerçeve 12.000 yen, 50 dolar, 60 dolar, 70 dolar. Bu Zof buralarda meşhur. Geliyorsanız göz testi her şeyi yapıyor. Hemen veriyor size. Bura biraz uygun fiyatlı. Onitsuka Tiger. Ben bir iki fiyat göstereyim hemen geliyorum. Japan Exclusive 18.000 yen. Yani vergiden sonra 100 dolara geliyor. 85 dolara falan gelir. 110 dolara, 120 dolara denk geliyor. Bunlar da tatlı. Ginza'da görmüştüm. Önünde kuyruk oluyor daha. 100 dolar. 100 dolar ama şekiller güzel ha. Güneydoğu Asyalılar buralara gelip şu sandaletleri çok alıyorlar. 80 dolara, 100 dolara. Şöyle bir şey. 80 dolar. Japonya'ya taşındıktan sonra biraz saatlere karşı ilgim olmaya başladı. Ne enteresan saatler var bu G-Shock'un ya. 150 dolara satıyorlar. Eski retro görünümlüler de güzele benziyor. 120 dolara geliyor. Osaka Expo var burada. Yanlış bilmiyorsam bir Eylül'e kadar sürecek. 11.000 yene satıyorlar ha, 70 dolara. Ana bu da mı Expo? Kore mi Expo yok. Kenlerin ayakkabısına bir ilgim var. Daha önce hiç almadım da çok güzel gözüküyor. Japonya'da güzel gider bunlar. Görüntüleri güzel. Fiyatlar 90 dolar, 100 dolardan başlıyor. Bak 50 dolar. Taş gibi ayakkabı ya. Ray-Ban gözlüklerine ilgisi olan da bayağı bir Türk misafirim vardı. Arkadaşlar fiyatlar ortalama
$100'dan başlıyor bak. Vallahi güzel durdu. Evet, tarihi bir ana tanıklık ediyorsunuz arkadaşlar. 3 senedir kafamdan çıkarmadığım Barcelona şapkasını Fukuoka'da değiştiriyorum. Değişti be. Barcelona şapka gitti be. Ne demişler? Gidenin arkasından anca el sallayan üzülürmüş. Şu mavi çok hoşuma gitti. Hayatta değişmeyen tek şey Japonlardır arkadaşlar. Değişim değildir. Vay be. O kadar giymişim ki Barcelona'yı seven kişi bile bu kadar giymez ya. Bak güzel oldu ama ha. Beni açtı. Kanal City'yi bitiriyoruz. Yer rezervasyonu yaptım da bizim gideceğimiz restoran tam karşımızda. Buralara akşam geleceğiz. Biz doğum gününü canım içiyle kutlayıp buralara bir akşam döneceğiz. Ay güzel gün batımını yakaladı ki. Ama bu saatte dolması yollardaki güvenliğe bakın. Hepsi anime. Aslında benim Japonya'da Fukuoka böyle ısınamadığım şehirler arasında açıkçası. Tokyo'ya çok alıştım. Yaşarım. Bayağı da yaşarım. Emeklilik hayatı gibi yaşarım ama saçımda bir süre sonra saç kalmayabilir. Çok güzel bir restoran buldum. Hakata Mitsubachi diye geçiyor. Valla fiyatlar Tokyo'ya göre neredeyse yani yarı yarıya dersem sizi şaşırtmaz. Bir viski, soda, limon, ballı mallı bir şey söyledik. Şöyle wagyu et söyledik. Şu $5 ya. $4. Dongeni kıtırsam. Sağıma soluma gelen çiftleri bir göstersem size. Yemeği yemeden önce bunu söylemesem keşke ya. Herkes bir tane Japon kızı kiralamış gelmiş. Ama restoran çok güzel ya. Vallahi. Fukuoka'nın yemekleri güzel arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, alta doğum günü mesajlarını bekliyorum. Konzuyu döktük. Deniz kestanesi, havyar, yeşillik. Böyle istiridyenin içerisinde buzla. Manzaramız da böyle. Yoşo. Çiftler gelmeye başladı yalnız. Bir dene bakalım. Haydi ozo. Kişi başı $5 oturma ücreti alıyorlar. Aklınızda olsun. Bir anda $10 ekstradan yazıldı. Baya şatafatlı kuş yuvası gibi. He. Buna 2500 yen verdik. Ay. 100.000 aboneye inşallah. お誕生日おめでとう食べたんですか全部、もう口の中に Yedim. Japon kameraman böyle arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Yatay, Fukuoka yatay. Akşam gezmesine çıkardım Fukuoka'da. Çayınızı kahvenizi alın. Burada yatay kültürünü biraz göstermeye çalışacağım. Yatay kültürü kelime anlamı aslında bildiğiniz seyyar arabalar. Japonya'da en çok bu seyyar satıcıların olduğu yer şu anda Hakata bölgesi. Fukuoka'nın bir yeri. Hakata aslında şöyle söyleyeyim biraz merkezi bir yer. İstanbul'da böyle Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Taksim gibi aslında iki farklı şehirmiş. Burası Fukuoka kıyı kesimde ticaretin döndüğü şehirmiş. Hakata'da biraz daha böyle samurayların, yüksek kesimdeki insanların yaşadığı yermiş. Daha sonra Meiji sonra burayı birleştirmişler ama hala Hakata istasyonu falan var ama Fukuoka diyorlar. Klasik oden, tonkatsu ramen, domuz eti, domuz kemiğini pişirip çorbaya katan Japon yemekleri var. Akşam hayatını size Japonya'nın en güneyindeki şehirden Fukuoka'dan göstereceğim. Açıkçası burası biraz turistik değil. Burada balıklar sürekli atlıyor zıplıyor ya. Fukuoka balığı bile böyle canlı. Bak gördün. Şu anda arkamız bizim Nakasu. Nakasu tam şurada bayağı genel evler var. İki sokak genel evlere ayrılmış. Burada da turistler, Japonlar ağırlıklı geziyor. Ondan sonra Tenjin bölgesine doğru ilerleyeceğiz hep beraber. Burası gece yarısına kadar bayağı aktif. Ağzındaki sigaradan anlayabilirsiniz.
Yani gelirseniz buralara bir Sakura hanımefendiyle, bir Takashi beyefendiyle, amcayla, dedeyle konuşur, muhabbet edebilirsiniz. Belediye bunların hepsine lisans veriyor, kontrol ediyor, denetim yapıyor, temizliğine çok dikkat ediyorlar. Yakın olduğu için tabii Güney Kore'den gelen bir hayli fazla insan var. Çin'den gelen bir hayli fazla insan var. Genel olarak yani gyoza dediği Çin mantısı, domuz eti, ramenler filan var. O zencefiller, bak burası güzelmiş. Buranın kokusu güzel ha. Buranın kokusu güzel de yer yok işte. Omlet var, Japon omleti var, yakitori var. Şu gyoza dediği şu, domuz eti. Oden dediği bu, yumurtası. Fiyatlarda gördüğünüz 15 dolar, 10 dolar. Köpeğiyle gelen bile var. Herkesin kafa güzel tabii. Gidiyorlar. Hayat size güzel vallahi Fukuokalılar. Hayat Fukuokalılara güzel. Bayağı bir seyyar satıcı var. Bu bir kısmı. Turp var, yumurta var, köfte topu var. Aa, herkes o deniyor ya. Bir kış yemeği aslında da seviyorlar. Merkez Tencin mi oluyor yani? Evet, evet, Tenji merkez. Abi flüt çalıyor. Ha bunlar fal mı bakıyor? Saat 9. Herkes yiyor içiyor burada. Dikkat ettim. Pek fazla bir yaşlı yok. Çoğunluk genç. Çok fazla etrafta yabancı var. Vietnamlılar, Çinliler, Koreliler bir hayli fazla buralarda. En kalabalık 6. şehir olarak geçiyor. Büyük şehir bakımından rahat diyebileceğim, maddi, ekonomik olarak da sizi fazla zorlamayacak güzel şehirlerdendi. Halka da biraz konuşkan, girişkendir. Taksiye bindik. 500 yen değildi. Ne kadardı? 670 yen. Kilometre başına 670 yen filan da. Kaligrafi yapıyor abi. Herkes canlı yayın yapıyor. Herkes kafasına göre eğleniyor buralarda. Benim ağzımdan Allah'ım ya Rabbim kaç kere çıkarsa hepsini not ediyor. 10 kere Allah'ım ya Rabbim demişim. Fukuoka, bu bölgeyle ilgili şöyle güzel bir işinize yarayacak bilgi vereyim. Burada trenler 5 dakika, 10 dakika, 15 dakikada gelen trenler. Yani bugün biz 10 dakika, 15 dakikada bir gelen trenlere çok denk geldik. Tokyo'daki gibi böyle birkaç dakikada, 3 dakikada falan maksimum gelen trenler değil. Herkesin burada arabası var. Biraz da küçük bir yer olduğu için. O yüzden trenlerde bekleyebilirsiniz. Aklınızda olsun. Ufak bir bilgidir. O pavyon reklamı. Abi kolay gelsin. Misa, Bani, Yumo. Aha bir tane daha geldi. Akari. Akari Nakusu Buruş. Noa da gidiyor. Nasıl memleket bu ya? İnanılmaz bir pavyon kültürü var güneyde de. Bayağı bir dövmeli mövmeli var burada. Bazıları Vietnamlı gerçi de. Bu biraz Güneydoğu Asya yemeği. Konnichiwa. Bunlar biraz yabancı gibi sanki. O abi Japon gibi. Konnichiwa. Burası dolu. Gyozalar. Herkes sohbet muhabbet ediyor burada valla. Bu sıcak havada montla geziyor ablam ya. Yani Japonlar güneşi sevmiyor da montla da gezmezsin be ablam. Hep dolu buralar bak. Hepsi de böyle bir sohbet muhabbet halindeler. Şöyle gençlerin yerine doğru gidelim. Tencin istasyonun yakınına gelirseniz bayağı bir etrafta gençlerin takıldığı bölgeyi görürsünüz. Bak 24 saat açık. Dinlenme yeri de var. Bak bu önümdeki yengeç. Yengeç Japon. Bu akşam vakti kalkıyor. Genç kızları görünce burada hemen bir dakika konuşayım mı? İltifat eden var. Numarasını isteyen var. Asosyallik de fazla olduğu için bu abi de aranıyor. Bakıyor sağına soluna. Bunlar biraz daha girişken Japonlar. Az kaldı. Şurada bir ne oldu? Çok yoruldum. Milyon kanal bobo. Bu nasıl iş? Yani. Araham yarabbim ya. Biz milyonluk kanallar olmasa da onlar kadar etki. Ulan nereye geldik biz? Ben senin devamlı müşterin olabilirim abi. Bana yer açman lazım. Sakuralar böyle kaysın bir şey yapsın yana. 6-7 dolara minimum buralarda bir şey içiyorsun. Oturduk. Siparişlerimizi verdik. They have many party in
Sokağın ortasında tezgah açmasına rağmen son derece şık. Eşi hanımefendi de öyle. Sokakta böyle arkadaşlar. İninci'nin top oynadığı bir yerde bu kadar insan oturduk. Abimin kokteyl hazırlamasını bekliyoruz. Arkamı görüyorsunuz değil mi? Sokağın ortasında oturmuşuz. Bir 10 kişi var. Sımsıcacık mısır geldi önümüze. Sanki köyde mısır yiyoruz akşam vakti. Şu anda tam böyle bir şu görüntü Malatya ortamı. Şu görüntü birden Japonya ortamı. Vallahi güzel. Yemin ediyorum süt mısır süt. Gecenin 11'inde sokağın ortasında ancak bu kadar portakal suyu, cinli minli şey içebilirsiniz. 6 dolara bir de. Mısır da var sıcacık. Edamame de yedik daha ne olsun. Güzel, bugünlük günü bitiriyoruz. Yarın Japonya'nın güneyinde Çinme sahile gidiyoruz. Momichi'ye gideceğiz. Görüşürüz. Abone olun. Etrafta kimse yok ya. Öyle bir şey olabilir mi? Buraya kadar gelmişim, ben nasıl no swimming? Suya bir değelim. Biraz kirli ama deniz ya. Oo sıcacık. Bendeki düz tabanlı şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Gireceğim dedim. Hemen polis geldi. Demek ki buraya giren birini gördüler mi tık diye hemen bütün hayallerim suya düştü. Bunlar geziyor böyle. Bu nasıl oluyor? Da sezon Temmuz'un sonundan itibaren başlıyor. Yalnız su, bura yapay ha. Bura yapay. İnsan eliyle yapılmış burası. Şu kısım. Daha girmedim, dizime kadar battım. Burası derin. Japonya kurallar ülkesi. O yüzden bir yere gitmeden önce o yerle ilgili kural var mı yok mu, nedir ne değildir öğrenmek lazım. Sonlara da doğru yaklaşıyoruz. Ağustos gelecek. Açıktır diye sandım. Çok da sıcak. Bir girip çıkaydım. Su çok sıcak. Bugün Japonya'nın güney kısmında denizdeyiz. Momichi Seaside Park'tayız. Japonya'nın güney kısmındayız. Yalnız bura çok derin ya. Vallahi çok derin burası. Tam burası surf yeri aslında. Eşim dedi şu Anessa'dan alalım. 50 faktör. En iyisi bu. Ben gidiyorum canımın içi. Ben o kadar. Mesai yüzünden. Nereye gidiyor? Allah. Oho. Buraya gelin. Burayı sevdim. Plaj güzel. Yapay olmasına rağmen su çok tuzlu. Buraya güzel. Ama yüzmeyi bilmiyorsanız tehlikeli. 90 abi hiç gitmedim 2 metre ya. Bu nasıl bir... Ben hevesimi aldım. Bu aralar Tayfun geliyor. Şuradan bir içimde olan bir şey daha var. Şöyle bir koşmak istiyorum. Güzel. Ben burayı sevdim. Böyle bir kültür yok. Plaj kültürü yok. Japonlar için deniz demek, ticaret demek, balık demek ama gençler seviyor. Herkes gitmiyor değil mi? Gençler seviyor. Yaşları pek göremezsiniz. Beni kurtarmaya Takashi Can Kurtaran geliyor. Buradan sürekli polisler gelip geçiyor. Bir ben varım herhalde. Bir şey demiyorlar. Buradan da deniz yoluyla sahil güvenlik geçiyor. Sürekli uyarıyor
bir uyarı var. Dikkat ediyorlar. Güvenlik konusunda dünya üzerindeki en sıkı milletlerden. Geldi bir durdu bir bakıyor. Bir kişinin canı bile önemli. 気持ちよさそう。Eşyalarınızı koyabileceğiniz dolaplar var bu arada. Sınırlı. Yani şuraya 50 kişi gelse olmaz. Burayı tavsiye ederim. Momichi Seaside Park'a Hakata'dan direkt otobüste gelebiliyorsunuz. 306 ile geldik biz. Çok sıcak. Çok. Güvenliği görüyorsunuz değil mi? Binayı baştan sona kaplamışlar. Benim başıma Türkiye'de böyle çok sağma solma başıma az kalsın geliyordu, ölümden döndüm de bunları nerede görsem gösteriyorum ya. Abi binadan bir şey düşüyor hem de yola düşüyor. Benim önüme de böyle büyük bir taş düşmüştü. Bir adım atsam kafama düşecek, öleceğim. Bak güvenliğe bak. Ufak bir taş düşse hiç insana zarar vermiyor. Bu sadece burada değil. Japonya'nın her yerinde böyle arkadaşlar. Her yerinde bu şekilde güvenlik gördüm. Genel olarak güvenlik inanılmaz bir seviyede. Mesela kapatmamışım. Zarar mı veriyor? Şikayet edin abi. Şikayet edin. Yani insan hayatından daha mı değerli? Yanagibashi Rengo Marketi'ni tanıtacağım. Tamamıyla yerel. 1916'dan itibaren bil fiil faaliyette olan, zaten gördüğünüz gibi böyle bir salaş mekan var. Çoğu animeye, filme, diziye de konu olmuştur. Nesilden nesile aktarılan yerel marketlerdendir. Yanagibashi, Yanagi Söğüt, Bashi de köprü. Söğüt Köprüsü. Arkada köprü var. Oradan geliyor. Zamanında ticaret için o köprüyü çok kullanırlarmış. Oradan geliyor. Ben de buradayım. Buradayım. Başlayalım o zaman. Bu tür şeyler Japonya'da çok yaygın. Buraya gelince bunu yapmadan girmiyorsun. Mangolar burada arkadaşlar 40-50 dolardan başlıyor. Ana bu böyle yeniliyor. 1,5 dolar. Evet, bir girişi yaptık. Karidesler var, kalamarlar var. Ama 300 yen. 300 yene ne kadar ucuzmuş ya. Bak güzel bir kasap gördüm. Kıyıda köşede kalmış. Anakasıydı abi, acıktık abi. 2 tane 500 yen uygun. Esnaf çocuğu olarak ben esnafı gözünden tanıyorum. Izgaranın olduğu yere götürüyor. Ayaküstü kızartacak. Porko karakimaşta. Biz Türk'üz abi. İlk kez bir Türk'le karşılaştım diye unutmaz. Bizi unutmaz. Abi şu nasıl Wagyu 3 dolar ya? Bak dedim, ara yerde göze hoş gelen bir yer var. Güzel. Ara yerlere Japonya'da girmekten çekinmeyin. O kadar övdük. Şimdi inşallah tadı da güzeldir. Ben böyle denemeyi çok seviyorum. Bak Omichi'ye gittik, Kanazawa'da. Kyoto'da gezdirdiğim misafirleri, bu arada yeri gelmişken ben de Cemkun'la beraber Japonya'yı gezmek isterseniz alttaki mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Gittiğimiz yerlerde böyle Japonların yerel hayatını göstermeye, anlatmaya elimden geldiğince çalışıyor. Tam böyle bir Zeytinburnu sahil yeri havası oldu. Mangalın başında abi pişirirken bir 5 kilo yiyor. Tadımı yapayım ben. Vay güzel kokuyor ya. Biraz yağlı. Genellikle Wagyu yağlı oluyor ama lokum. İçine bak. Mükemmel et ya. Çabuk pişiyor bu. Tajima diye bir sır Kobe şehrinin dağlarında yetişiyor. Aynı hayvanı alın, atıyorum Sapporo'ya götürün. O hayvan orada beslensin. Wagyu aynı hayvandan geliyor ama farklı bölgede yetişiyor. Temel fark bu aslında. Şarkı türkü dinletiyorlar, masaj yapıyorlar. Eskiden bira içiriyorlar, şimdi içirmiyorlar. Arigatou gozaimashita. Biraz önce yediğimiz abi burası dedi 50 senedir işletiyoruz dedi. Bunlar genelde hamurda kızartılmış sebzeler, köfte topları, balık. Genelde balık kekleri, zencefilli bir şeyler. Bak burada güzel. Buradan da birkaç tane deneyelim. Mentai kolu. Ama yazılara bakar mısınız? Hepsi kendi yaptık ya. Bunlar sanatçı, vallahi sanatçı ya. Şu karidesten ben bir tane yiyeyim. Lotus kökü bugün özeliymiş. Bir tane alalım. Bir enteresan gözüküyor. Yalnız ablamın sesi tam böyle anime sesi. Su çok içmiyorlar. Yani içtiğini görmedim. Bu yeşil çay ağırlıklı. Sindirimi rahatlattığı için dur içiyorum. Tadımımızı yapıyoruz. Balık keki kızartılmış. Şöyle bir şey, bir nettim. Şöyle bir şey. Türk olduğumuzu söyleyince herkes şaşırıyor. Kimileri ilk kez gördüm diyor. Yağlı yiyecek olduğu için, sindirimi kolaylaştırması için yeşil çay iç diyorlar. Aslında tamamıyla vücuda yararlı. Turp. Bu turplu.
Genel olarak Japonların yemekleri bence lezzet fazla yok. Fakat vücuda yarar olanı çok fazla. Yağlı bir şey yiyor diyeceksiniz ama içerisinde vücuda yararlı şey de var. Bununla içi tık diye dengeliyor. Fiyatına göre $1,5 göre iyi. Karnım doydu. Buralarla ilgili bir şey daha söyleyeceğim kendi gözlemimi. $1, $1,5 bir şeyler satıyorlar ve nasıl hayatta kalabiliyorlar diye benim aklıma böyle bir soru takıldı. Siz de böyle düşünebilirsiniz. Buralar aile işletmesi. Akraba, bunları birbirlerini tarayan insanlar. Dükkanlar da genelde kendilerinin oluyor. Aslında sabahın erken saatlerinden itibaren buralarda onlarca, yüzlerce satış yapıyorlar. Etrafta fazla insan yok. Biraz öğleden sonra geldik biz. Yerel 100 senelik pazarını bitirdik. Küçük, kısa, öz bir anlatımla. Şimdi diğer lokasyonumuza doğru gidiyoruz. Fukuoka'yı tanıtmaya devam ediyoruz. Uzun bir video olacak. Detaylı her şeyi göstermeye çalışıyorum. Tek videoda bayağı bir şey öğrenmiş, fikir sahibi olmuş olacağız. Japonya'nın güney şehirlerinden biri olan Fukuoka. Evet, Fukuoka'dan detaylı videomuzda şimdi udoncuya geldik. Burada kibar bir teyzem var da bir şeyler yiyip içeceğiz. Bir menüye bakalım teyzem. Şeye geldik. Ben bir tane buradan bir bira alacağım. Japon birası. Ufaktan da böyle bir şey yiyip bir şey göstereyim. Canım için udon alacak. Ben udonu ramen'e göre daha çok seviyorum. Buğdaydan yapılmaz. Sade bir görüntüsü var. Popüleri buymuş. Burdok. Burdok dediği şey ya. Dulavrat otu kökü değil mi? Dulavrat otu kökü olması lazım. En popüleri o. Ama o çok büyük ya. Onu bitiremeyiz. O $4 satıyorlar. Şu da olabilir aslında. Bak şu. Valla asırlık bir teyzem var. Çok rahatsız etmek istemiyorum. Bayağı bir insan var burada da. Kendisi beyaz önlüklü fıtır fıtır çalışıyor etrafta. Çıkın. Onigiri buraya özgü. O zaman şerefiniz arkadaşlar. Fukuoka'dan Japonlar çok içiyor arkadaşlar. Öğleden itibaren içiyorlar. Kayınpederden biliyorum bizim. Mahzeni var adamın ya. Şöyle bir şeyi saat böyle 11'den itibaren çok erken güne başladığı için sabahın 7'sinde gidiyor, koşusunu yapıyor. Geliyor 11 gibi başlıyor, akşama kadar böyle şundan 8-9 tane içiyor. 8-9 tane. Enteresan bir şekilde çok içiyorlar. Vallahi çok içiyorlar. Yani benim tanıdığım insanlar çok içiyor. Soğuk udon arkadaşlar. Kış ayında bir de bunun sıcağını yiyorduk. Sıcağı da çok güzel oluyor. Üzerine böyle tempura bir şeyler geliyor. Babaannemizle de ufaktan bir konuştuk. Çok böyle rahatsız etmek istemiyorum. Kameraya da çok çıkma taraftarı değiller ama Netflix'te bir Japon'un videosunda da bulunmuştu. 84 yaşında arkadaşlar. Teyzem 84 yaşında çalışıyor. Bir çalışıyor. Genel olarak Japonlar böyle 80, 90, 100 yaşında bile dükkanlarda böyle çalışan, boş durmayı sevmeyen insan var. Bu son söylediğim önemli. Boş durmayı sevmeyen insanlar var. Böyle para için de çalışıyor olabilir ama boş durmamak için çalışan bence bir hayli fazla insan var gördüğüm kadarıyla. Ineba udon diye yazarsanız Google'a. Ya benlik değil. Ben biraz daha böyle sportif tarzı seviyorum. $100 satıyorlar. Yeni gelmiş. Ama her gün bir yeni saat mi geliyor? Ben anlamıyorum, bu kadar çeşit nereden geliyor? Saat merakı yüzünden 2 saattir buralarda dolaşıyoruz. Bir kameraya geldik. Hem %10 indirimi alıyoruz. Hem de ekstradan bir %5 indirim oluyor. Saatlerde olmuyor ama bazı ürünlerde. Buradakiler açıkçası G-Shock'un kendi ana mağazasından daha da uygun. Yani Casio bu işin babası gerçekten. Seiko'nun yerinde baktık. $70 burada daha ucuz. Ya, inanılmaz bir çeşitlilik var arkadaşlar. Nereye başınızı çevirseniz hep Seiko. Türkiye'ye geldiğimde takipçilerime, ben de irtibata geçenlere kolaylık sağlayacağım. Sayfa açıp bunun üzerinden gideyim. Ne diyorsunuz? DJI'ların fiyatını göstereyim. 102.000, 126.000, 85.000 yen. Pervanesine içindekine göre değişiyor. Flymore 126.000 yen, 115.000 yen'e geliyor. %5 de indirim ekstradan koyuyorlar. Toplamda %15. Ben buranın satıcısı gibi konuştum ha. $800 falan geliyor. Şundan bir profesyonel iş için alasım var. Drone uygun, gelirseniz ilginiz varsa drone alın. Retro Fujifilm makinelerinden almak istiyordum da kısmet Fukuoka'yaymış. Bunlar tabii popüler oldukları için Çinliler gelip bunlardan 10'ar 20'şer almasın diye herkese bir tane demişler. $17-18 geliyor. Bir tane de retro Fujifilm aldık. Bir kameraya gelirseniz +5 vergiden sonra indirim yapıyor. Yani %15 indirim alıyorsunuz. Aklınızda olsun. Yoda iş kamerada öyle bir şey yok. Bu kadar. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz yarın.
Böyle de işimi güzel yaparım. Geldik, Don Quixote'deyiz. Fukuoka'da, Japonya'nın güney kısmında Don Quixote'deyiz. Bakalım diğer büyük şehirlerle arasında fiyat farkı var mı? Güneyliler Japonya'da neler alıyorlar, yiyorlar? Biraz büyük. Bici bici mi bu? Bici bici. Fukuoka bici bici. Ne kadar kalabalık burası. Don Quixote tax free yapıyor, düşüyor. Ne bu? Ne bu? Hokkaido. Hadi bak, bir yere giriyorum. Ya biri Hokkaido'lu çıkıyor. Ya bir Hokkaido bağlantısı olan biri çıkıyor. Ya dükkanın sahibi Hokkaido'lu. Hemen gözümün önüne Hokkaido Melon Pan Limited Edition çıkıyor. Gelirseniz Hokkaido ile alakalı bir şey görünce alın. Sizin burada bakmanız gereken üstteki fiyat vergiden düşüleceği için Japonya'da yaşayanlar alttakini veriyor. Meiji'nin yeni çikolataları gelmiş. Güneydoğu Asya'dan gelenler burada çuvalı doldurup götürüyor ya. Meiji'nin çikolataları güzeldir. Fırsatınız olursa Meiji'nin bir de fabrikasına gidin. Bu Poki'ler de meşhur. Poki, Chocominto, Poki. $1,5. Mango enteresan pahalı buralarda. Ufacık bir şey, bomboş kutu neredeyse $4. Bu ne kalabalık ya Rabbim. Bazen yeni görüyorum. KitKat Dutch. Bunun fiyatı 2139 yen, $12-13. Bak bu güzel. Bu da alınabilir. Sakuralı soya fasulyeli tozuyla yapılmış. Sağ olsunlar, dünyanın her yerinden gelen misafirlerin bana sürekli hediye getirdiği için evde kilolarca çikolata oldu artık. KitKat cenneti var. Çikolatalı, maçalı. Her yerden bir ses geliyor sağdan soldan ya. İnanılmaz bir marka çeşitliliği var burada. Japonların olmazsa olmazı yazın herkesin elinde gördüğünüz genç yaşlı pervaneler. $2720 denk geliyor. Boynunuza takıyorsunuz, soğuk hava veriyor. Bir lengelli fötürlü şapka takmak istiyorum. Oldu bitti. $20. Yani çok da pahalı sayılmaz ama figür olan memleketten zaten başka bir şey beklenmez, baksana. İnanılmaz bir tüketim çılgınlığı var. Alışveriş çılgınlığı var Japonya'da. Birebir aynısını yapıyorlar. Çin mantısı. Onigiri. Mandalina'yı aynı onun gibi yapmışlar. Ama $10. $100. Japon işi bıçaklar. En çok tercih edilen. Tavsiye edelim. Gelirseniz Japon bıçağı da alın. Ben biraz şaşıracağım. Çok fazla çeşit gördüm de burada. Kafayı nereye çevirirsen bir oyun karakteri görüyorsun. Nemli bir ülke olduğu için, bir de yağmur ülkesi de olduğu için etrafta şemsiyesi olmayan insan yok. Böyle mendili olmayan insan yok. Çocukluysanız bayağı yüzlerce dolar para harcayabilirsiniz. Onu baştan söyleyeyim. Japonların kullandığı kondomlar $3'la $6-7 arası. Genelde bunları alıyorlar. Güneydoğu Asya'da da çok görüyordum. Göz rengini değiştiren bayağı bir kadın kız vardı. Buralarda da popülermiş. Ikura. 2 tane $12 denk geliyor. İçerisinde 10 tane var. $12 geliyor günlük kullanım. Duyduğum kadarıyla gelen misafirlerden buradakiler Türkiye'ye göre uygun. Yer önerisi yapayım. Shinjuku'da genelde hani merkez diyorum, kalın diyorum ya, Isetan var orada. Erkek parfümleri, erkeklere sesleniyorum. Orada bayağı bir yer var, marka var. Isetan. Sütyenler var. Değişik sütyenmiş. İlginç, $20. Japonlar sürekli ayakta durduğu için bu tarz şeyler de bir aile fazla. Ayaklarını tabanların altına koyuyorlar. Psikolojik midir nedir? $12. 30 tane var. 30 artı 4 $12. Yani çok ayakta duruyorsanız alın bir deneyin. %10 indirimle beraber. Bak anasını. Bak bu da güzelmiş. Japonya'da özellikle ikinci el kültürü de olduğu için kanal adlarında ikinci el yerlerine gittiğim, tanıttığım Heart of gibi yerlerin videosu da var. Güzel Türkçe içerik ya. Güzel Türkçe içerik var kanalda. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Ana sayfada bildirimleri açabilirsiniz. Buralarda bir de replika, çakma ürün bulmanız çok zor. Çinliler genelde satıyor bu tarz şeyi de, baksana Gucci'ler bir köşeye atılmış gibi. Ufak bir hediye alıyorsun böyle $50-60. Çok fazla böyle kıyıda köşede kalmış saat var ya. Louis Vuitton'undan tutun da Emporio Armani'sine, Coach'una kadar, Outlet'ine kadar. Bazılarında ikinci elde oluyor. Bazıları yeni oluyor. Onları özellikle sorun. $1000'a Louis Vuitton'un kullanılmış bir çantası var. Türkiye'ye geldiğimde ben de getireceğim. İsteyen olursa ben de irtibata geçsin. Birkaç kişiye bir şeyler getirebilirim. Fiyatlar açıkçası diğer şehirlerdeki fiyatlara göre bir tık böyle uygun geldi bana çantada. Üzerinde bazılarının used yazıyor. Yani kullanılmış yazıyor. Ona da dikkat edin. $300. Hibikiler ortalama $70-80'dan başlıyor arkadaşlar. Gözünüze hoş geliyorsa alın da bunların yerleri var. Tadım yapabileceğiniz dükkanlar da var. Sake götürün. Japon içkisi, pirinçten yapılma. Bunlar daha uygun fiyatlı oluyor. Bizdeki rakının daha böyle 13, 15, 17 alkol oranında olanları. Yamazaki burada. Bak şu Yamazaki serttir.
Yamazaki Sert'te tax free'de 170 dolara geliyor. Japonların hastalığı arkadaşlar maalesef gençlik yaşlarından itibaren bile eklem ağrıları, kemiklerle ilgili hastalıklar bir hayli fazla. 1 litrelik Jack Daniels 20 dolar. Black Label 1 litre 30 dolar. 15 dolara şu viskiyi tavsiye ederim arkadaşlar. 30 dolar. Hepsini çalışma arkadaşlarına verecek. Yani bir tane bici ablam bize strawberry çilekli. 500'den 2 kişi hemen alalım yiyelim. Japon işi bicimiz geldi. Vallahi güzel. Güzel. Reçelle birlikte güzel gidiyor. Fukuoka'dan Japonya'nın güney kısmından turistler, Japonlar hep birlikte göstermeye çalıştık. Fukuoka görüntüsüyle ben kaçtım. Bütün Fukuoka gezimiz boyunca 19 kere Allah'ım yarabbim demişim. Japonya'da bence Tokyo ulaşımın en anlaşılabilir olduğu şehir. Bak burası da kolay, Hakata da kolay. Osaka'da biraz kafam karışıyor ama burada da bakmanız gereken yeri bildiğiniz sürece sorun yok. Bol bol Google kullanın, Google. Sabah rutinini gösterelim Japonya'nın güneyinde. Şu cheesecake'ler güzel oluyor arkadaşlar. Gelirseniz bu 15 dolara bu cheesecake alın. Güzel. Tavsiye ederim. Ablam burada veriyor. Eşantiyon var. Abi vallahi sabahın köründe iyi bir hobi. Bak Koreliler geliyor bak. Koreliler geliyor. Kanguklara kim açtı? Don Quixote'ye gidecekler şimdi. Uzak mesafelere bile götürebilirsiniz. Taze lezzeti sevdiklerinize hediye edin. Konnichiwa. Konnichiwa. Japonya'nın ucuz bir hava yolu Peach. Tokyo'ya inişi yaptık. Güzel geldi. Uzun bir Fukuoka Tokyo serüvenimiz oldu. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Japonya'nın güneyinden de Türkçe içerik bulmak biraz zordur. Doğum günüyü de kattık araya. Doğum günü mesajlarınızı bekliyorum yorumlara. Görüşürüz bir sonraki videoda kısa bir süre sonra. Görüşmek üzere. Kapat. Bitti. Zaman çabuk geçiyor. Görüşürüz. Abone olun lütfen. Çok abone olun. Çok abone olun.